Her motorik beceri için ayrı ayrı antrenman metodu uygulamak yerine bütünsel antrenman metodu ile antrenmanlarınızı periyodik hale getirmeden maksimum gücünüzü, dayanıklılığınızı ve gelişimini aynı anda sağlayabilirsiniz. Almancası Holistatisch, İngilizcesi ya da genelde bilinen adıyla Hatfield metodu, Türkçe çevrimiyle bütünsel eğitim nedir? Bir göz gezdirelim. Arkadaşlar, videoma geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Video izlenimlerimin neredeyse %70'i abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. Bu arkadaşlardan ricam kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmaları. Bu video içeriğiyle gerçekten hiçbir Türk YouTube kanalında olmayan bir video arkadaşlar. Bu da akademisyenliğin getirdiği bir fark olsun diyor ve daha birçok hiçbir yerde bulamayacağınız videoları kaçırmamak için hemen kanalıma abone olmanızı şiddetle size tavsiye ediyorum. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresimden de beni takip edip hem gün içinde yaptığım hikayelerde olsun hem Reels ve gönderilerde olsun birçok bilgi dolu paylaşımı da kaçırmayın diyorum. Bir de hatırlatma arkadaşlar. Arada bir hediye olarak işinize gerçekten çok yarayacak ürünler dağıtıyorum. Instagram'da da beni takip etmeniz sizin yararınıza. Çok reklam yaptığım gibime geliyor arkadaşlar. Hadi en iyisi ben videoya geçeyim. Hatfield eğitimin temellerine bir bakalım arkadaşlar. Hatfield'in aşırı yüklenme ilkesi daha fazla adaptasyon elde etmek için her başarılı adaptasyon aşamasını bir öncekinden daha güçlü veya farklı bir uyarının takip etmesi gerektiğini belirtir arkadaşlar. Hatfield'in SAID ilkesi şunu belirtir. Hemen bir kısa hatırlatma. SAID'in kısaltması yani Specific Adaptation to Imposed Demand. Vücudun her zaman belirli bir uyarana uyum sağlaması gerektiğini anlamına gelen Türkçe karşılığı etkilenen talebe özel uyum olarak çevrilir. Bir kas hücresi aynı zamanda farklı uyaranlara yanıt veren ve buna göre uyum sağlayan farklı elementlerden oluşur. Bu uyaranlar yüksek ve düşük tekrarlar, hızlı ve yavaş uygulama, temiz ve sapmış tekrarlar tarafından verilir. Bu nedenle tüm hücre bileşenlerinin büyümesini sağlamak için en büyük büyüme potansiyeline sahip hücre parçalarının da en fazla eğitildiği, buna uygun olarak koordineli bir eğitim gerçekleştirmelidir. Bütünsel eğitim çok özel bir yaklaşım izler arkadaşlar. Nedir bu? Tüm kas liflerini aynı anda kullanan bir antrenman şeklidir. Bu antrenman yönteminde kas lifi tiplerine de önemli bir odaklanma yapılır. Genellikle iki tip lif tipi arasında ayrım yapılır arkadaşlar. FT veya beyaz lifler kısa yoğun çabalar sırasında kullanıldıkları için güçlü sporcular için çok önemlidir. Çok hızlı kasılabilir ve büyük bir güç geliştirebilirler. Kan kaynakları zayıf olma eğilimindedir ve buna bağlı olarak da çabuk yorulurlar arkadaşlar. ST lifleri veya kırmızı lifler dayanıklılık için çok önemlidir. Sürekli enerji sağlarlar ve daha uzun süreli düşük yoğunluklu egzersizler için kullanılırlar. Bu metodun avantajı antrenmanlarınızı dönemlere ayırmak yerine birden çok antrenman yöntemini aynı anda birleştirerek çalışır arkadaşlar. Bunun anlamı ise tek bir antrenman sırasında hipertrofiyi, dayanıklılığı ve gücü yani maksimum gücü geliştirmek. Hatfield metodunun bulucusu Dr. Frederick Hatfield 21 Ekim 1942'de doğdu ve bazıları bugün hala aktif olan çok sayıda powerlifting rekorları kırdı arkadaşlar. Kendi geliştirmiş olduğu bütünsel eğitim ilkelerini ilk önce kendi uyguladı ve bu antrenmanlar sayesinde 400 kiloluk squatlar yaptı. Bu yüzden hala o doktor squat olarak bütün dünyada bilinmektedir arkadaşlar. Bütünsel eğitim metodu bugün hala uzun yıllar süren antrenmanlar sonrasında bile performanslarını artırmak isteyen birçok powerlifter, güçlü atlet ve vücut geliştirici için hala standart bir çalışmadır arkadaşlar. Tabii ki bu ilke eğitimin kas geliştirmeye mi yoksa maksimum güç veya dayanıklılık geliştirmeye mi odaklandığına bakılmaksızın başka herhangi bir eğitim yöntemine de uygulanabilir. Hatfield'e göre vücutların bu antrenman metoduna farklı tepki vermesi hücre bileşenleri eşit olmayan şekilde gelişmiş kas hücrelerinin farklı yapısından kaynaklanmaktadır arkadaşlar. %30'a varan bir pay ile miyofibriller bir kas hücresinin en büyük bölümünü oluşturur ve bu sarkoplazma olarak adlandırılır. %30'a varan bu bir paya sahip bir kas hücresinin içeriğidir. Bir kas hücresinin diğer bileşenleri mitokondri ve kılcal damarlardır arkadaşlar. Kılcal damarlar kaslı insanlarda özellikle iyi gelişmiş ince kan damarlarıdır. Toplam hacimle ilgili olarak mitokondri bir kas hücresinin %25'ini oluştururken kılcal damarlar %3 ila 5'ini oluşturur. Hatfield ilgili hücre bileşenlerinin hedeflenen eğitim yoluyla geliştirmek için bu bileşenleri daha iyi adaptasyon için bir temel olarak kullanmıştır. İşin püf noktası bir kas hücresinin tüm bileşenlerini bir eğitim seansına dahil etmektir. Bu örneğin farklı tekrarları değiştirilerek yapılabilir.
Miyofibriller ve sarkoplazma kuvvet antrenmanına çok iyi yanıt verirken mitokondri ve kılcal damarlar hedeflenen dayanıklılık antrenmanları ile geliştirilebilir. Peki arkadaşlar, bütünsel eğitimin avantajları nelerdir? Hemen kısa bir şekilde bakalım. Bütünsel antrenmanın bütünsel yaklaşımı sayesinde hipertrofi antrenmanı, maksimum kuvvet ve kuvvette dayanıklılık tek bir antrenman odağına odaklanmak yerine herhangi bir antrenmanla çalıştırılabilir arkadaşlar. Bu şekilde bütünsel eğitim yalnızca farklı kas liflerinin performansında eş zamanlı bir artışa katkıda bulunmakla kalmaz. Aynı zamanda sporculara çok zaman kazandırabilir. Başka bir avantajı daha iyi kas içi koordinasyon, kasların, tendonların ve bağların güçlendirilmesi, daha iyi kılcallaşma ve kan dolaşımı, kırmızı ve beyaz kas liflerinin performansında bir iyileşme, eğitim süresinde azalma arkadaşlar. Yalnızca kaslara, tendonlara ve bağlara değil, aynı zamanda ruha da fayda sağlayan eşit düzenli yük sayesinde eğitimde kaydedilen ilerleme kaybolmaz arkadaşlar. Ve geldik aslında en önemli bölüme. Bütünsel eğitim nasıl uygulanır arkadaşlar? Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi. Tabii ki hareketleri pratikte göstermeye. Bir bacak antrenmanı örneği göstereceğim demiştim sizlere. Arkadaşlar, her şeyden önce bu antrenman metodunun bazı prensipleri var. Prensiplerden bir tanesi ve ilki, her zaman hareketlere ağır kilolarla başlayıp, yani maksimal kuvvetli çalıştıran kısımda başlayıp her zaman antrenmanınızı kuvvetli devamlılık, yani az kiloyla bitirmeniz gerekiyor. Bu birincisi. İkinci prensip ise bu metotta mümkün olduğu kadar ağır çalışıldığı için bu hareketler aslında ya da bu antrenman tekniği aslında yeni başlayanlar için pek uygun değil. Çünkü onların sakatlanma riski daha yüksek olduğu için, ağır kilolarla girecekleri ve vücutların tam bunlara alışık olmadığı için. O yüzden ben bunları yeni başlayanlara önermiyorum da genellikle daha tecrübeli insanlara öneriyorum diyorum. Arkadaşlar, hemen ilk setimle başlayacağım. İlk hareketim, daha doğrusu leg press yapıyoruz. Ve leg press'te ben mümkün olduğu kadar ağır kilo, yani kendi maksimal kuvvetime çıkmaya çalışıyorum. Şöyle yapıyoruz. İlk setimizi ve ikinci setimizi maksimal kuvvete yakın ağırlıklarla 4 ile 6 tekrar yapıp birinci setle ikinci setin arasında 5 dakika ara veriyoruz arkadaşlar. Hadi başlıyorum ben. Evet, 6 tekrar çıktı 200 kiloyla. 220 ile yapabilirmişim. Bir dahaki setimi 220 ile. Ben şu anda benim için uygun olan kiloyu aldım. Hipertrofi yapacağım. Amacım %70, maksimal kuvvetim %70 ile %85 arasında bir değer aldım. Bunu en az 8 tekrar 15 dakikaya kadar çıkabilirim. Bakalım ne kadar çıkacak. İki setin arasında 1,5 dakika ara veriyorum ve 4. sete geçiyorum sonrasında. Ondan sonra da tekrar bir hareket daha gelecek ve antrenmanımız bitecek. Şimdi ikinci sete geliyoruz. Bu arada kemer taktım. Evet arkadaşlar, üçüncü hareketim Moving Leg Extension. Şimdi bu hareketi yaparken yine maksimal kuvvetimin %50'si ile %60'ları arasında bir değer alacağım. Amacım şu anda son iki set daha doğrusu, son hareketim kuvvetli devamlılığı sağlamak. Bunun için de yapmam gereken şey de 15 ile 25 dakika arasında bir tekrar yapmak. İki setin arasında yine 1 ile 1,5 dakika arasında bir zaman veriyorum kendime. Hadi başlayalım. Çok kötü yanıyor. Evet, ikinci sete geçiyoruz. Arkadaşlar,
Siz bu antrenman metodunu yaptığınızda kendinizi nasıl hissedeceksiniz bilmiyorum. Ama ben şu anda açık ve net söyleyebilirim. Quadricepslerim yani üst bacak baldırlarım inanılmaz derecede acıyor. Ben bugün bacakta quadriceps'e yönelik bir antrenman yaptım. Dediğim gibi bu antrenman yöntemini çeşitlemek, hareketleri çeşitlemek mümkün. Zorlandığınız zaman bana Instagram'dan ulaşabilir. Benden yardım isteyebilirsiniz. Kramp giriyor ayağıma. Ben sürekli bunu yapın demiyorum ama arada bir antrenmanlarınıza çeşitlilik katmak amacıyla ve rutinden çıkmak amacında bu hareketleri, bu antrenman metodunu yapabilirsiniz. Ben yapmaya başlayacağım. Bakalım sonuçlar ne olacak. Hadi şimdi videonun geri kalan kısmını tekrar izlemeye devam edelim. Bütünsel eğitimin pratikte uygulanması kolaydır. Ağır setlerle başlamak yani maksimum kuvvet ve antrenmanı daha fazla setle bitirmek yani kuvvetli devamlılık önemlidir arkadaşlar. Her ne kadar yeni başlayanlar için yüksek yoğunluktan dolayı Hatfield yöntemi çok uygun olmasa da bu yönteme benzer ve Hatfield'in kendisini de birçok yeni başlayan sporcuları için kendi antrenman metodunu hazırlamak için yaptığı antrenman programını şimdi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Çok daha detaylı programlar için benimle Instagram üzerinden iletişime geçin. Peki bütünsel eğitimde nelere dikkat edilmelidir? Her setin ve her tekrarın limitlerde olması, deyim yerindeyse artık çıkmıyor dedirtmesi gerekir arkadaşlar. Yüksek yoğunluk nedeniyle vücut antrenman sırasında sürekli olarak ilgili yük uyum sağlamaya zorlanır. Bu da kas geliştirme, güç ve dayanıklılığın sürekli olarak iyileştirilebileceği anlamına gelir. Bütünsel eğitim bu nedenle her zaman daha önce de söylediğim SAID ilkesini takip etmelidir arkadaşlar. Yüksek yük nedeniyle her kas grubu haftada maksimum 2 kez çalıştırmak oldukça yeterlidir. Çok yüksek ve sık bir yük verimsiz olur ve en kötü durumda aşırı yüklenme yani overtraining'e yol açar. Rejenerasyonu tehlikeye atmamak veya mümkün olan en iyi şekilde desteklemek için antrenmandan sonra besinlerin iyi ve zamanında sağlanmasına özen gösterilmelidir. Her şeyden önce vücudun hızlı bir şekilde sindirilebilir protein yani whey proteini, kolayca bulunabilen karbonhidratlar ve ayrıca esansiyel ve yarı esansiyel amino asitler yani EEA'lar, L-glutamin, L-lözin, kreatin veya beta-alanine ihtiyacı vardır arkadaşlar. Bir de kısa bir şekilde bütünsel eğitimin dezavantajları nelerdir onlara bakalım arkadaşlar. Bütünsel eğitim birçok faydasına rağmen bazı dezavantajları da olabilir arkadaşlar. Örneğin yaptığı sporlar gereği tek bir antrenman prensibine odaklanan sporcular için uygun değildir. Bu örneğin güçte maksimum gelişmeyi isteyen güçlü sporcular için de geçerli olabilir. Her ne kadar bütünsel eğitim kuvvet, dayanıklılık ve kas geliştirmeye odaklansa da eğitim sadece bir alana odaklanmaz arkadaşlar. Bununla birlikte vücut geliştirmede olduğu gibi kas geliştirme ve güç kombinasyonu söz konusu olduğunda Hatfield metodu büyük fayda sağlayabilir sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi size sorum. Sizce bu antrenman yöntemi nasıl? Sizin görüşleriniz bu konuda ne? Videonun altına yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar örneklerde paylaştığım hareketleri çeşitlendirmek mümkün. Önemli olan ne yaptığınız bilmenizdir arkadaşlar. Eğer ister bacak ya da ister vücudun herhangi bir kas grubunu veya bu antrenmana uyarlamakta zorluk çekiyor ve yardıma ihtiyaç duyuyorsanız yapmanız gereken şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden beni takip etmeniz. Ve videoyu bitirmeden önce yine küçük bir hatırlatma arkadaşlar. Bu tür başka gerçekten hiçbir YouTube kanalında bulamayacağınız eşsiz bilgi videoları sadece burada. Ben sizin yerinizde olsam hemen bu kanalı takip alırdım. Arkadaşlar vedaları hiç sevmem. O yüzden hiç uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın.